bir vazo şeklinde açılmış ocaklar. Yani neredeyse benim bacak kalınlığım kadar, yani şu kısım. Evet, ocağın içi kök kısımda birleşik ama yukarıya şöyle baktığınız zaman orta kısmı tamamen açık. Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Bugün Samsun Terme'de Değerli Tarım isimli proje kapsamında oluşturulan model bir fındık bahçesine geldik. Böyle bir yer olduğunu hep duymuştuk. Bir gelip gezmek bugüne nasip oldu. Bu Değerli Tarım isimli proje kapsamında birçok yerde bu tür model bahçeler kurulmuş. Mühendisler gözetiminde bütün işlemler safha safha bilinçli bir şekilde burada yapılarak çiftçiye gerçekten adı gibi model olacak bahçeler tesis edilmiş, kurulmuş. Daha doğrusu yeni kurulma da değil burası. Bir çiftçiye ait belli bir bölüm alınarak yani 4-5 yıldır burası bu proje kapsamında uygulamalarla şekillendiriliyor. Yeni dikim ocak değil, yani o manada söylüyorum, ama yapılan budama uygulamaları, besleme yöntemleri arkadaşlar, kültürel mücadeleler kesinlikle çiftçiye model olacak şekilleri yansıtıyor. Yani bahçelerin adının model bahçe olması bu anlamda gerçekten de çok doğru. Yani bir budama nasıl sonuç verir, ne hale gelir? Şu arka planda da görüyorsunuz. Mükemmel ocaklar oluşmuş. Böyle vazo şeklinde. Birazdan yakın planda da size göstereceğim arkadaşlar. Yani birçok şehirde bu model bahçelerden var. Mutlaka gezip görmenizi ben tavsiye ederim. Hep duyuyorduk ama böyle yerinde görünce bu bahçenin bu şeklini gerçekten çok güzel fikir veriyor. Budamaya önem verilmesi, besleme yöntemlerinin ne şekilde yapılacağıyla alakalı çok güzel fikirler veriyor. Şöyle göstereyim size yakın plandan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bahçe şu şekilde. Şu andaki hali 6'ya 6. Yani sıra araları 6'ymış. İlk dikim şekli 6'ya 3, ancak aradan şuralardan ocaklar kaldırılarak 6'ya 6 hale getirilmiş. Her bir ocağın arası da 6 metre. Her bir sıranın arası da 6 metre. Yani bahçe mükemmel bir ışık alma potansiyeline sahip bu haliyle. Ve bahçeye ilk girdiğimizde göze çarpan şu mükemmel budama uygulamaları arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Ocak, hani hep üstadların bize söylediği, dallar mümkün olduğunca ortalama 45 derecelik açıyla olsun yere, 90 derece dik olmasın diye söylerler. Bunu sağlamaya çalışmak gerekir derler. Şu ocakta görüyorsunuz arkadaşlar, dallar yan taraflara doğru açılmış. Şu an ben yaklaşıp ocağın içine giriyorum. Evet, ocağın içi kök kısımda birleşik ama yukarıya şöyle baktığınız zaman orta kısmı tamamen açık. Yani şu ocağa günün her saati bütün dallara güneşin temas etmeme şansı yok. Etrafı açık, ortası açık. Dallar yatay, yani 45 dereceye yakın ortalama şekilde geliştirilmiş, oluşturulmuş. Ve tüm ocakların yapısı da yaklaşık ortalama bu şekilde. Mesela şu ocakta da görüyorsunuz. Kök kısmı dağınık değil, toplu. Ama dallar şöyle bakın, şu kısım boş. Böyle bir modelleme şeklinde yapılmış. Bir vazo şeklinde açılmış ocaklar. Çeşit yomra olduğu söylendi arkadaşlar. Yani yomra bu çeşidimiz burada. Ve mükemmel bir dal kalınlığına ulaşmış. Yani şu dalların kalınlığını görüyorsunuz. İşte uç budaması yapıldıkça dalların gövde kısımları güçlenecektir denir. Üstadlar, hocalarımız hep bunu söyler. Bunun sonuçlarını burada mükemmel bir şekilde görüyoruz arkadaşlar.
Şu dalların kalınlığını şöyle göstereyim. Yani neredeyse benim bacak kalınlığım kadar, yani şu kısım. Ömür Duyar Üstad'ın bir videosunda izlemiştim. Şöyle 70-80, hatta 40 santimden yukarısı kalınlaştığıyla doğru orantılı o daldaki verimin artacağını söylemişti. Buradaki dalların o anlamdaki kalınlıkları mükemmel. Yani şu ocak az önceki gibi harika bir şekilde açılmış ve gördüğünüz gibi gökyüzü arkadaşlar. Temas edecek, ışığı kesecek. Günün her saatinde diğer dalın ışığını kesecek bir sürgün uzamasına, orta kısma izin verilmemiş. Evet. Şu denilebilir arkadaşlar. Düz bir arazide bir çalışma yapılmış. Ve işte meyilli arazilerde bu işleri uygulamak çok zor. Evet, zor. Meyilli arazilerde zor. Benim yerim de gerçekten meyilli arazide ve bu şekilde getirmemiz çok zor. Ancak yani bu kadar olmasa bile buradan alınacak ne diyelim, tecrübeyle, buradaki uygulamaların sonuçlarından edinilecek bilgilerle yavaş yavaş kendi bahçelerimizde bunları, hepsine olmasa da, hepsine olması mümkün değil. Adı üzerinde burası model bahçe. Her şeyle tek tek ilgileniliyor. Bizim buna ne zamanımız yeter, ne belki imkanımız yetmez. Ama belli bir düzeye kadar bile getirsek mutlaka ki bizim verimimize katkı sağlayacaktır. Ve şunu öğrendik ki bu modelden yararlanıp meyilli arazilerde verimini çok çok yükselten çiftçilerin olduğunu da öğrendik. Bu içinde bulunduğumuz arazide dekarda 400 dönüm 450'lere kadar alınmış. Yani şu içinde bulunduğumuz arazide. Bu alınmış arkadaşlar. Ancak biz de sorduk. Yani meyilli arazilerde bu mümkün değil. Şu cevap verildi. Bu benzer uygulamaları yaparak 400 dönüme yaklaşan çiftçiler olduğu söylendi. Yani bilinçli şekilde budamasını yapan, vaktinde beslemelerini yapan, kültürel mücadeleleri yapan, işte sonbaharda bordo bulamacını veren, işte velhasıl öneriler doğrultusunda bunları uygulayan çiftçilerin meyilli arazilerde de bu kadar olmasa da buna yaklaşan verimler elde ettiği söylendi. Arkadaşlar bu model bahçede de zaten yani çok farklı ürünler uygulanmıyor. Bunları da sorduk. Yani sonbaharda bordo bulamacını uyguluyor. İlkbaharda yapılması gereken uygulamaları, yaprak gübrelerini ve diğer topraktan verilecek besleme ürünlerini uyguluyorlar. Aynı normal çiftçinin uyguladığı, ama vaktinde, ama tahliller doğrultusunda gerektiği kadar ve bilinçli şekilde uygulanıyor. Zaten model denmesinin sebebi de bu. Model alınması arkadaşlar. Yani o anlamda burası gibi belki yapamayız bahçelerimizi, ama buraya yaklaşmak adına, buraya örnek alarak bazı uygulamaları gerçekleştirebiliriz. Şimdi bahçenin bu bölümü, şu bölümü 6'ya 6 demiştim. Şu bölümü ise eski hali gibi bırakılmış. Her şeyle modellenmiş yani bahçe. Bakın burada sıralar arası 6, ocaklar arası 3. Şuradaki gibi bakın. Şu aradan ocak çıkmış. Bu aradaki ocak duruyor. Burayı da yine bu sıkışık halini de biraz terbiye etmişler. Yani burayı da birbirine yaklaşmayacak şekilde elden geldiğince budanmış. Ama tabii şuradaki ferah görüntü kadar değil. Evet arkadaşlar. Bir de şunu gördüm ben. Bu bahçenin devamında şu uç kısımda görünen kısım buradaki çiftçinin kendi arazisi. Yani bahçenin model olarak kullanılan bölümündeyiz biz şu anda. Çiftçi de yan tarafında tüm işlemlerini kendisi yaparak devam ediyor. Ben şunu gördüm orada da. Bu kadar olmasa da çiftçi buna yakın budama uygulamaları yapmış. Yani az önce dediğim gibi çiftçi model olarak burayı almış, kendi tarafında da bunu yavaş yavaş uygulamaya başlamış ve verimini orada da artırmış. Yani bunu öğrendik. Yani doğru budama, doğru besleme ve diğer işlemler yapıldığında, hafif bir su var, çok kar yağdı biliyorsunuz. Çok da yağmur yağdı ama bu suyun burada durmadığını, taban suyunun tahliyesinin olduğu söylendi. Muhtemelen birkaç güne de o su gidecektir oradan.
Ve en önemlisi de burada şey yapılmış arkadaşlar. Sulama sistemi var. Ancak burada bayağı bir emek verilmiş yer altından. Yani damlama suları yer altından geçirilmiş. O şekilde sulanıyor burası. O suyun içerisine de bütün sıvı besleme ürünleri de verilerek rahatlıkla besleme de yapılabiliyor arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz bunlar hep maliyet isteyen şeyler. İşte yapılabilir mi? Model bahçede yapılmış ama uygulanabilir mi? Yani güç nispetinde düz bölgelerde birçok çiftçinin arazilerine sulama hattı kurduğunu da biliyoruz. Yapılabilirse çok çok kolaylık sağlayacak ve yazın kurak dönemlerinde de bitkiyi rahatlatacak bir olay sulama sistemi de. Burada o da var. Bugün burayı kendimiz gezmek istedik. Sizlerle de paylaşmak istedik. Ve şöyle karanfilleri de göstereyim size. Mükemmel bir karanfil oluşumu da var. Bahçenin her yeri aynı arkadaşlar. Yani eğer farklı bir zarar görmezse bundan sonra mükemmel bir fındık olacağını gösteriyor. Ve bakın bütün her yer karanfil durumunda. Şu şekilde. Buranın yapraklı halini hatta meyve vermiş halini de tekrar gelip tekrar görmeyi inşallah düşünüyorum. Yine sizlerle de paylaşırız. Bu şekilde arkadaşlar. Dalların uçlarına müdahale edilmiş küçük küçük arkaya doğru yıllık sürgünler oldukça fazla. Her ocakta yıllık sürgün oldukça fazla. Şuradaki gibi mesela arkadaşlar. Evet. Fikir verebilecek, bizlere fikir verebilecek çok güzel bir bahçeyi gezmiş olduk bugün. Bunu da sizlerle paylaşmayı istedim. İnşallah bizler de çabalarımızla tabii ki bu şekle sokamasak da bahçelerimizi ne kadar yaklaşsak, ne kadar doğru kârdır. Türkiye ortalamasının hep söyleniyor 100 kilolar civarında olduğu yerde biz bunu 150-200'e zorlasak bu bizim için bir kazançtır. Burası gibi belki 400 yapamayız ama en azından bir miktar artırsak, bir kat artırsak hani Allah'ın izniyle bizim çabamızla bu bir kazançtır arkadaşlar. Bu şekilde size bu bahçeyi paylaşmak istedim. Benzer bahçeleri gezmenizi öneririm. Gerçekten insan fikir sahibi oluyor. Yani çok dalın, çok fındık olmadığı hep söyleniyor. Burada da anlaşılıyor zaten. Maksimum 5-6 dal ortalamasında. Ama bu haliyle yaklaşık işte 400 kilonun üzerinde verimlere ulaşmış bir bahçe. Evet arkadaşlar. Burada sonlandıralım. Herkese teşekkürler. Selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.